Selamın aleyküm. Allah dostları, Menkıbeler kitabına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine zamanı ve mekanı aşan bir hikayeye yolculuk edeceğiz. Bu sadece bir hikaye değil, bir gönül penceresi, bir iç sesin yankısı. Her hikayede bir ders, her cümlede bir iz saklı. Belki bugün dinleyeceğiniz menkıbe size tanıdık gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden dokunacak yüreğinize. Kulaklığınızı takın, gözlerinizi kapatın ve bırakın bu hikaye sizi olduğunuz yerden alıp bambaşka diyarlara götürsün. Çünkü anlatacaklarımız sadece bir hikaye değil, kalpten kalbe bir yolculuk. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Kızıl ışıklarını yansıtan güneş, kerpiçten ve taştan yapılmış dükkanların duvarlarına vuruyor. Mağaza vitrinlerini süsleyen renkli kumaşlarda parıldıyordu. Çarşı ortasından geçen yollar ise aralıklı döşenmiş taşlarla kaplıydı. Taşların arasına sızan toz, develerin, eşeklerin ve yaya geçen insanların ayakları altında savrulup duruyordu. O kalabalığın ortasında Salman bin Galip duruyordu. Şehrin tanınmış tüccarlarından olan Salman, geniş omuzlu, uzun boylu, koyu tenli bir adamdı. 30'larının başındaydı. Üzerinde safran rengi ipek bir aba vardı. Başında ise dikkat çekici siyah bir sarık. Gözlerindeki parlaklık, hırsla kibir arasında gidip geliyordu. Yürüyüşünde ise, Büyükler Meclisi'nde yeri olduğuna dair bir kendinden eminlik vardı. Salman, kumaş, parfüm ve kıymetli abaların satıldığı büyük bir dükkanın sahibiydi. Kapısında altın yaldızla yazılmış, koku ve dokuma hazinesi tabelası sallanıyordu. Çarşıdan geçen hiç kimse, dükkandan yayılan öd, misk ve amber kokularından etkilenmeden geçemezdi. Etrafında her zaman şehrin ileri gelenleri veya onunla yakınlık kurmaya çalışan tüccar çocukları olurdu. Fakat bu zenginliğe rağmen Salman cömert bir adam değildi. Gösterişli kıyafetlerinin ardında gizlediği cimriliğiyle tanınırdı. Ancak kazandığında verir, sadece kazandığında gülerdi. Dükkanın birkaç adım ötesinde ise zayıf yapılı bir adam yere oturmuştu. Üzerinde eski bir aba vardı, ellerinde tuttuğu tabakta hurma satıyordu. Cami kapısının hemen önündeydi. Bu adam, Leyla'nın babası Rebah'tı. Fakirdi ama onurlu bir adamdı. Ömrünü çalışarak geçirmiş, yokluğa rağmen başını hep dik tutmuştu. Leyla ise adını andıran bir zarafete sahipti. Sesi yumuşaktı, duruşu hafif, güzelliği ise dingin ve sadeydi. Leyla 20'li yaşlarının başındaydı. Ten rengi esmer, pürüzsüzdü. Gözleri ise ışıksız bir yaz gecesini andıran derin bir siyahlık taşırdı. Uzun, ipek gibi düz siyah saçları at kuyruğu gibi sırtına dökülüyordu. Bir gün çarşıdan geçerken, elinde babası için taşıdığı ekmek sepetiyle gören Salman, onun duruşuna, sessiz zarafetine kapıldı. Gözlerini ondan alamadı ve hemen babası Rebah'a elçi gönderdi. Rebah, Salman'ın huysuz ve dengesiz tabiatını bilmesine rağmen bu evliliğe karşı koymadı. Kızının zengin bir adamla evlenmesinin onu yoksulluktan kurtaracağını, soğuk gecelerde ısıtacak bir eve kavuşturacağını düşündü. Böylece nikah kıyıldı ve Leyla, şehrin kenarındaki 2 katlı, nehre bakan taş konakta yaşamaya başladı. Evliliklerinin ilk günleri tatlı geçmişti. Salman, aşık bir adam gibi davranmış. Leyla'ya hediyeler yağdırmış, ona sevgi dolu bir yüzünü göstermişti ki, bu yüzü kimse tanımazdı. Fakat zaman geçtikçe bir şeyler değişmeye başladı. Bir akşam Leyla'nın yüzünde küçük, garip bir leke belirdi.
Başta bunun geçici bir yorgunluk olduğunu sandı. Merhemlerle, güzel kokularla gizlemeye çalıştı ama lekeler büyüyerek yayıldı ve sanki teni hafifçe yanmış gibi izler bırakmaya başladı. Salman her gece yüzündeki bu değişimi fark ediyordu ama tek kelime etmiyordu. Kalbi zaten Leyla'nın kendisine değil, onun güzelliğine ve evini süsleyen bir değerli eşyaya duyduğu hayranlığa bağlıydı. Halk arasında fısıltılar başlayınca, Salman'ın yüzü de değişti. Bir gece Leyla yatağında oturmuş, avuçlarında küçük bir ayna tutuyordu. Aynaya baktığında, karşısındaki yüz artık ona ait değil gibiydi. Gözleri doldu. Ama yine de sustu. Acısını içinde tuttu Leyla. Çünkü sabırdan başka sermayesi yoktu. Dışarıda ise Salman, hizmetkarı Moria ile alçak bir sesle konuşuyordu. "Dayanamıyorum artık. Her geçen gün yüzü daha da değişiyor. Bu, benim evlendiğim kadın değil." Moria etrafına bakınarak, "Ama o iyi kalpli biri efendim," dedi. Salman ise acı bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Bu çarşıda iyilik hiçbir şey ifade etmez, eğer güzellikle kaplanmamışsa." Leyla, güzelliğin bir yük olabileceğini hiç bilmemişti. Güzelliğin sadece aynalara da değil, kaderlere de yansıdığını o zaman öğrendi. Kederli bir sonbahar sabahı, Leyla göğsünde tarif edemediği bir hisle uyandı. Odasının havası ağırdı. Sanki görünmeyen bir anı ya da yaklaşan bir kehanetin habercisi gibiydi. Gözlerini açtığında, sandal ağacından yapılmış tavanın çatlaklarından sızan sabah ışığıyla karşılaştı. El dokuması yatakta, lacivert işlemeli yorganın altında hafifçe doğruldu. Başucunda duran küçük bakır aynasına uzandı. Kalbi nedenini bilmediği bir şekilde hızlı atıyordu. Aynaya baktığında, sol yanağının altındaki o küçük lekenin boynuna doğru yayıldığını ve ten rengini değiştirdiğini fark etti. Acı vermiyordu ama içine sessiz bir korku salmaya yetmişti. Babasının aylar önce getirdiği hoş kokulu merheme uzandı. Yavaşça sürdü. Sonra aynayı hızla yerine koydu. Sanki gerçeği daha fazla görmekten çekiniyor gibiydi. Ardından odasından çıkıp evin iç avlusuna yöneldi. Evin avlusunda köşelere yerleştirilmiş bakır kaplar ve iri seramik küpler göze çarpıyordu. Hizmetkar Moriye'nin tütsülemek için kullandığı kurutulmuş otlar tavana asılmıştı. Avlunun bir ucunda Salman, ellerini arkasında birleştirmiş şekilde duruyordu. Gözlerini kısa süre önce solmaya başlamış limon ağacına dikmişti. Leyla'nın gelişini fark etti ama yalnızca göz ucuyla baktı. Ardından yüzünü başka yana çevirdi. Tek bir selam vermedi. Leyla'nın içi sızladı. Salman'ın ilgisindeki azalmayı, sözlerinin soğukluğunu ve hatta sessizce içine kapanışını bir süredir hissediyordu. Ama bu duygularla yüzleşmeye cesaret edememişti. Kendi kendine, belki ticaretin zorluğudur, belki de hayatın sertliği diye telkin ediyordu. O öğleden sonra, Leyla eski bir kilim üzerine oturmuş, babasından kalan eski bir kitabı okuyordu. O sırada içeri, 50'li yaşlarında Habeş kökenli, yumuşak yüzlü ve büyük, hüzünlü ama zeki gözlere sahip Moria girdi. Sessizce yaklaştı ve "Hanımım," dedi fısıltıyla, "bir şey söylememe izin verir misiniz?" Leyla gözlerini kaldırdı. "Yumuşakça söyle Moria, ne diyeceksen söyle," dedi. Moria yaklaştı, sesini alçalttı. "Ben karışmam ama, efendi 2 gün önce çarşıda bir attara gitti. Onunla bir şey konuştu. Değişmiş yüzleri ve kısırlığı iyileştirdiği söylenen bir şey istedi." Leyla'nın gözleri irileşti. Dudaklarından boğuk bir nefes kaçtı. "Bunu
böyle mi söyledi? Moria başını eğdi. Adınızı anmadı ama şöyle dedi. Karımın yüzü değişti. Korkuyorum. Belki de çaresi olmayan bir şeydir. Leyla'nın kalbi sıkıştı. Ama kendini toparladı. Moria'ya teşekkür etti ve ayağa kalktı. Sanki ayaklarının altındaki zemin çökmüş gibi sendeledi. O günün akşamında, yalnız kaldığı vakitte, Leyla, mutfağın köşesindeki taş su teknesinde yüzünü yıkarken fark etti. Su ne kanla karışmıştı ne de irinle. Sadece ten renginde bir değişiklik vardı. Bu, görünür bir hastalık değildi. Ölümcül de sayılmazdı. Ama yine de, Salman'ın yıllarca övdüğü o yumuşak güzelliği gölgede bırakmıştı. Tam o sırada içeri aniden giren Salman, onun yüzünü suya eğmiş halini gördü ve ifadesiz bir ses tonuyla şöyle dedi. Eskisi gibi kendine bakmıyorsun artık. Güzellik korunmazsa, yiter. Leyla başını kaldırdı, dudakları titriyordu. Konuşacak oldu fakat sustu. O an, dallarından ilk yeşil yapraklarını döken bir ağacın sessizliği gibiydi. Yaklaşan sert bir sonbaharın habercisi. Öyle bir sonbahar ki, ruhunda kalan her kırıntıyı darmadağın edecekti. O gece yatağına döndüğünde, başucundaki aynayı ilk kez yastığın altına koydu ve yüzüne bakmadan uykuya daldı. Salman bin Galib'in konağındaki geceler, diğer evlerin gecelerine benzemezdi. Sessizlik, duvarlardaki taşlardan daha ağır bir örtü gibi çöküyor. Ruhlara, kuru kış gecelerinin soğuğu gibi sinsice işliyordu. Leyla, evliliğinin ilk yılında elleriyle odaları tütsüleyen, lambaları yakan kadından, artık o eve ait olmayan bir misafire dönüşmüştü. Hem de yabancı, ağır bir misafir gibi. Bulutlu bir sabahta, perdeden sızan ilk güneş ışığı odasına değdiğinde, Leyla gözlerini açtı. Göğsünde garip bir ses vardı. Sessiz ama derinden gelen bir kırılmanın yankısı. Yorgunlukla doğruldu, çıplak ayakları serin taşlara değdi. Gözlerinde uykusuz gecelerin izleri, yüzünde donmuş bir gözyaşı izi. Leyla henüz yüzündeki yaşları silmemişti. Evin köşesinde, duvarda asılı duran büyük aynanın önünde durdu. Ahşap çerçevesine geometrik motifler oyulmuştu. Bu aynayı, evliliğinin ilk günlerinde, her sabah kendine gülümsediği ve saçlarının tutamlarını düzeltip ayna ile sanki bir dostla konuşur gibi sohbet ettiği zamanlarda özel olarak yaptırmıştı. Ama bu sabah, aynaya bile bakmadan yanından geçip gitti. Yüzü artık onun için bir anlam taşımıyordu. Belki de çarşıda fısıldaşan kadınların sözlerine inanmıştı artık. Rahatsızlığının Allah'tan değil, bir nazardan, büyüden ya da belki de kendisini gerçekten sevmeyen bir adamla yaptığı evliliğin cezası olduğuna. Evin diğer ucunda, hurma kurutmak ve buğday saklamak için kullanılan avlunun açık kısmında, Salman ticari defterlerini kontrol ediyordu. Yanında, Naim adında küçük bir hizmetkar vardı. Salman sakalına dokunarak konuştu. Yemen'den gelen kervan, ay sonuna kadar ulaşmalı. Anladın mı? Kumaş yükünü kaybetmek yok. Naim başıyla onayladı ama gözleri başka yere kaydı. Yavaş adımlarla geçen Leyla'ya. Leyla'nın üzerinde sade bir aba vardı. Elinde bir sepet taşıyordu. İçinde birkaç kuru ekmek parçası ve çürümeye yüz tutmuş meyveler. Yüzü solgun, o eski parlaklığından eser yoktu. Saçları özensizce ensesinde bağlanmıştı. Salman onu bu halde görünce iç geçirdi. Yüzünü ekşitti ve başını çevirip Naim'e alçak bir sesle şöyle dedi. Göz doldurmayan bir kadın, gönül de doldurmaz. Bu söz bıçak gibi yankılandı. Avlunun diğer ucunda duran Morie,
onları duyar duymaz elindeki su testisini düşürdü. Testi yere çarparak parçalandı. Herkes o yana döndü. Leyla donup kalmıştı. O gece, gökyüzü hafifçe yağmur serperken, odasında sessizce oturuyordu. Elinde küçücük bir kağıt vardı. Annesinin eskiden sıkça fısıldadığı bir dua yazılıydı üzerinde. Ey duaları geri çevirmeyen, kalbime bir nur, yüzüme bir nur ve kaderime görünmeyen bir lütuf ver. Ardından küçük sandığını açtı ve içinden eski gelinliğini çıkardı. Ne kadar güzeldi. Altın iplikle dokunmuş, kenarları kuş ve yıldız motifleriyle işlenmişti. Uçlarını yüzüne yaklaştırıp kokladı ve ağlamaya başladı. Bu, Salman'ın bir zamanlar ona bu elbiseyle dolunay gecesi gibi parlayacaksın dediği elbiseydi. Ama bu gece, o ay tutulmuştu. Gece yarısına doğru, Salman kapısının önünde bir ayak sesi duydu. Kapıyı açtığında, karşısında sessiz bir hayal gibi duran Leyla'yı gördü. Sesinde kırılmış bir iç çekiş vardı. Salman, bir şey soracağım. Sevgin değişti mi bana karşı? Salman uzun uzun baktı ama yanıt vermedi. Leyla devam etti. Ben bu hastalığı seçmedim. Yüzümün böyle olmasını istemedim. Ama seni olduğun gibi sevdim. Sen neden kalbinde bana bir yer ayırmadın? Salman soğuk bir ifadeyle cevap verdi. Kalpler, sözlerle zorlanmaz. Leyla ne kadar süslersen de, his değişmez. Çok sabrettim. Ama bir adamın elindeki çiçek solduysa, onu tutmaz. Sonra kapıyı yavaşça kapattı. Leyla'nın gözyaşları yanağından süzüldü. Artık biliyordu. O, elinden düşen çiçekti. Ertesi sabah, köyde kurulan çarşı her zamanki gibi kalabalıktı. Ama bazı çiçeklerin soluşu, sadece bahçelerde değil, kalplerin ortasında da sessizce olurdu. Pazar yeri insan kaynıyordu. Satıcılar mallarını yüksek sesle övüyor, kadınlar alışveriş yaparken birbirleriyle fısıldaşıyor. Çocuklar baharat yüklü eşeklerin peşinden koşuyordu. Çamurdan yapılmış duvarların gölgesinde duran adamlar, geciken kervanın dedikodusunu yapıyordu. Güneş, göğün ortasından eğilmeye başlamış. Dükkanların ve minarelerin üzerine altın rengi bir ışık serpmişti. Her adımda hafif tozlar havaya karışıyordu. Bu karmaşanın tam ortasında, Salman bin Galip göründü. Orta yaşlarında, bakımlı sakallı, bembeyaz elbisesiyle güvenli adımlarla yürüyordu. Hedefi, pazarın kadısı olan Fazıl bin Numan'dı. 60'larını geçmiş bu adam, koyu renkli abasının ve beyaz sarığının altında halkın saygısını kazanmış vakur bir kişilikti. Salman, onun önüne gelip selam verdi. Ardından yüksek, kararlı bir sesle konuştu. Ey şeyh, sana bugün geri dönüşü olmayan bir dilekle geldim. Şeyh Fazıl başını kaldırıp baktı. Nedir o, ey İbni Galip? Salman'ın sesi donuktu, bakışları soğuk. Eşim Leyla bin Rebah'tan boşanmak istiyorum. Etraftakiler bir anda kulak kesildi. Konuşmalar kesildi. Sanki kuşlar bir anda susmuştu. Bazı satıcılar ellerindeki işi bıraktı. Attar dükkanının önündeki kadınlar şaşkın bakışlar paylaştı. Leyla pazarda yalnızca eski güzelliğiyle değil, zarafeti, dürüstlüğü ve babası merhum Rebah'ın hatırası sayesinde de tanınırdı. Şeyh sordu. Boşanmayı gerektiren bir kusuru mu var? Sözünü tutmadı mı? Salman başını eğip bir an sustu. Sonra soğukkanlılıkla cevapladı. O, kadın. İyi biridir. Ama hastalık onu değiştirdi.
yüzünü çirkinleştirdi, dedi Salman. Artık onunla yaşayamam. Bu sözlerle birlikte, pazar yerine ağır bir sessizlik çöktü. Kimse inanmak istemedi. Bir adamın, kaderin yazdığı geçici bir dert yüzünden eşini boşamak istemesine. Üstelik o kadın, yalnızlıklarına, yolculuklarına, kaybettiği servete rağmen dimdik yanında durmuştu. Kalabalıktan biri fısıldadı. Güzellik geçer, sadakat kalır. Bir diğeri iç çekti. Ne garip şu erkek kalbi. İlk çizikte unutuyor. Şeyh Fazıl uzun uzun Salman'a baktı. Ardından sessizliği delen bir kararlılıkla konuştu. Boşanmak caizdir. Evet, huzur kalmadığında. Ama eğer sebep merhametsizlikse, bu, erkeğin zayıflığına yazılan bir şahitliktir. Salman yüzünü çevirdi, yanıt vermedi. Ardından, bir yazarın elinden çıkmış boşanma kağıdını kadıya sundu. İki tanığın imzası vardı. Günün son ışıkları pazarı terk ederken, Leyla teyzesine yaptığı kısa ziyaretten dönüyordu. Ayakları yavaş, başı önünde. Üzerinde sade gri bir aba vardı. Gözleri hep yere bakıyordu. Evinin kapısına vardığında, onu karşılayan Moriye'yi buldu. Kadının yüzü bembeyazdı, gözleri doluydu. Kırık bir sesle fısıldadı. "Hanımım, bugün seni pazarda boşadı. Herkesin önünde." Leyla bir an dondu. Ne dediğini anlamadı önce. Sonra sanki bir ağırlık, görünmeyen bir yumruk göğsüne indi. "Böyle mi?" Vedasız, tek kelime etmeden, dedi fısıltıyla. Moriye başını salladı, gözyaşlarını tutamadı. Leyla içeri girdi. Duvarlara, eşyaların köşelerine uzun uzun baktı. Sanki veda eder gibi. Ne ağladı, ne de bağırdı. Sadece odasına gitti, köşesine oturdu. Ahşap sandığını açtı. İçinden küçük bir kese çıkardı. Kumaştan dikilmiş küçük kese, içinde 4 altın dinar. Biraz da gümüş, Leyla'nın yol azığıydı. Sessizce mırıldandı. Artık sürgün başlıyor. Ertesi sabah, Leyla eşinin evinden ayrıldı. Yalnız, boşanmış, yüzüyle değil kalbiyle kırılmış bir kadın. Ama kaderin kalemi onun için yeni bir sayfa açıyordu. O artık solmuş bir çiçek değil, küllerinden yeniden doğacak bir kadın olacaktı. Leyla bin Rebah, sessiz bir vedayla çıktı evinden. Şehir henüz uyanmamıştı, sabahın ilk griliği kerpiç çatıların üzerinde uzanıyor. Soğuk hava yüzleri keskin bıçak gibi yalayıp geçiyordu. Şehir uyuyordu ama Leyla'nın kalbi uyanıktı. Acıyla ama dimdik bir uyanıklıkla. Eski abasına sarındı, ucunu başına çekti. Küçük kesesini göğsüne bastırdı. İçinde yalnızca birkaç madeni para ve annesinin elbisesinden kesilmiş bir kumaş parçası vardı. Gideceği yeri bilmiyordu. Ama kalamayacağını biliyordu. O duvarlar onun gözyaşlarını görmüştü. O kapılar sessizliğin en ağır vedalarını barındırmıştı. Şehrin sokaklarında ilerlerken Leyla, sanki bir beden değil, bir gölge gibiydi. Ne sesi vardı, ne de sureti. Sessiz, ağır adımlarla yürüyordu. Her adımda, eski halini görmeye alışık insanların bakışlarına yakalanmaktan korkuyordu. Bir zamanlar onu kıskanan kadınlar, yüzünü küçümseyen adamlar, eski eşini tanıyan ve onun düşüşüne gizlice sevinen tüccarlar. Yüzünü sokağın kenarlarına çevirdi. Eski evlerin, bakımsız duvarların olduğu arka sokaklar daha güvenliydi. Çünkü duvarlar bakmaz ama gözler yargılardı. Attarların sokağına saptı. Baharat ve tütsü kokularının birbirine karıştığı,
güneşin soluk tahtaları soldurduğu sokak. Her adımı, geçmişinden bir ipliği daha koparıyor gibiydi. Her adımda geçmişinden bir katmanı daha soyuyordu üzerinden Leyla. Her nefes, hem hafifliyordu hem de yalnızlığını artırıyordu. Nihayet kalabalığın seyreldiği, evlerin daha seyrek olduğu bir mahalleye vardığında durdu. Önünde durduğu ev, küçük ve basit bir zeytuni renkli yapıydı. Sahibi, çocukluğundan hatırladığı, babasının eski dostu olan görme engelli Şeyh Hacı Naim'di. Eskiden babasıyla birlikte buraya gelir. O zamanlar çocuk aklıyla anlamadığı sohbetlerin arasında gülümserdi. Kapıyı hafifçe tıklattı. Bir süre sonra kapı yavaşça aralandı. Karşısına çıkan kadın, 50'li yaşlarında, yüz hatlarında hem yorgunluk hem iyilik taşıyan, halk arasında Hala Sada diye bilinen kadındı. Gözleri Leyla'yı görünce kocaman açıldı. "Leyla, yüzün, ya Rabbi, ne olmuş sana?" Leyla sesi titrek ama kararlıydı. "Bir gece, sadece bir gece barınabilir miyim?" İçeri alındı, sessizce oturdu. Bir süre sonra, içindeki ağrı gözlerinden süzüldü. Hala Sada da onunla birlikte ağladı. Güneş batıya kayarken, Leyla ağır adımlarla çıkıp sokağa yöneldi. Nereye gittiğini bilmiyordu. Barınak ya da yemek değil, daha derin bir şeyi arıyordu. Belki de sönmeye yüz tutmuş kendi kimliğinin izlerini. Daracık sokakta, duvarlardan sarkan eski lambalar titrek ışıklar yayıyordu. Yakın bir evden ekmek kokusu taşıyan hafif bir esinti geçiyordu. Leyla yürüyordu. Soluk abasını ardından sürükleyerek. Yüzünde yorgunluk, hastalık, terk ediliş vardı. Ama gözlerinde sönmeyen, hafif kararlı bir ışık parlıyordu. Düşmemeye yemin etmiş gibiydi. Birden, sokağın ucunda bir kadın belirdi. Adımları hafifti, elinde küçük bir sepet taşıyor. Usulca bir şarkı mırıldanıyordu. 40'lı yaşlarında olmalıydı. Üzerinde sade ama temiz bir elbise vardı. Beyaz başörtüsü huzurla yüzünü çevreliyordu. Turayya'nın gri saçları yumuşakça omuzlarına dökülüyordu. Leyla'ya yaklaşırken durdu ve dikkatlice yüzüne baktı. Sesinde bir sıcaklık, geçmişten gelen bir yakınlık vardı. "Leyla, sen Rukiye'nin kızı mısın?" Leyla şaşkınlıkla gözlerini dikti. "Sen de kimsin ve adımı nereden biliyorsun?" Kadın tebessüm etti, yüz hatları umutla aydınlandı. Sanki yıllar önce kaybolmuş bir parçayı yeniden bulmuştu. "Ben Turayya'yım. Emir Mahmud'un sarayında hizmet ederim. Ama ondan önce annenin dostuydum. Allah rahmet eylesin." Leyla'nın gözleri doldu. Zaman, aniden etrafında kıvrılmış gibi hissetti. Sen misin? O Turayya, annemin hep andığı, kardeşim gibiydin dediği kadın. Bir anda aralarındaki mesafe eridi. Turayya, Leyla'yı sımsıkı kucakladı. Bir hizmetkarın değil, yitik bir annenin şefkatiyle. Sırtını okşarken fısıldadı. "Sana ne olduğunu duydum. Tüm çarşı konuşuyor ama kimse adalet gözüyle bakmıyor." Leyla başını eğdi. "Halktan adalet beklemiyorum. Yalnızca sokakta uyumayayım, yeter." Turayya'nın bakışlarında yaşanmış yılların dingin bilgeliği vardı. "Eğer annen hayatta olsaydı seni asla bırakmazdı. Ben de bırakmayacağım. Hayattaysam sen de yalnız kalmayacaksın." Sokağın sonunu işaret etti. "Emir Mahmud, dürüst bir adamdır. Büyük bir konakta yaşar. Bana, hayırlı biri görürsem getirmem için izin verdi."
Emir Mahmud bin Nezzar'ın konağı, kentin dışındaki nar bahçelerinin arkasında yükseliyordu. Sessiz, fakat heybetli duruşuyla bir deniz kadar vakur, gösterişten uzak ama vakarla bezenmişti. Zenginlerin konaklarındaki abartılı süslemelerden eser yoktu. Arap mimarisinin zarafetini taşıyordu. Oymalı kemerler, ahşap kafesli pencereler ve etrafını çevreleyen meyve ağaçlarıyla kuşatılmıştı. Leyla, kendisini süsleyen hiçbir güzelliği kalmamış gibi hissettiği o an, ilk kez kalbiyle sezdi yeni bir başlangıcın kapısında olduğunu. Turayya'nın eli hala kolundaydı ama adımları kendine aitti artık. Konağın yan kapısından içeri adım attıklarında, taş duvarlardaki serinlik ona geçmişin yükünü biraz daha hafifletmiş gibi geldi. Koridordan geçerken gözleri her ayrıntıya takılıyordu. Duvarlara sinmiş miski temizlik kokusu, taş kemerlerin üstünden süzülen ince ışık, su serinliğinde kıpırdayan küçük çeşmeler. Her adım, yeni bir hayatın ilk notasıydı. Bir yan avludan geçtiler. Portakal ağaçlarının altında yürüdü Leyla. Çiçeklerinden düşen beyaz taç yaprakları ayaklarına serilmiş gibiydi. Ardından zemininde yeşil halılar serili geniş bir odaya vardılar. Köşede oturan genç adam, Emir Mahmud, başını kaldırdı. Leyla'yı gördüğünde ne irkildi, ne de gözünü kaçırdı. Alışık olduğu gibi yüzündeki yara izine değil, gözlerinin derinliğine baktı. Sessizce yerinden kalktı, gülümsedi. "Siz, Leyla mısınız?" diye sordu. Leyla dudaklarını aralayarak, neredeyse görünmeyen bir sesle "Evet, efendim," diyebildi. Buyurgan değil, nazik bir jestle oturmasını işaret etti. Ardından gözlerini Turayya'ya çevirip, "Anlat bana her şeyi," dedi. Turayya, sözcükleri birer taş gibi sabırla dizerek anlattı olan biteni. Leyla'nın nasıl sevilmediğini, nasıl yalnız bırakıldığını değil, nasıl dimdik kaldığını, nasıl sustuğunu ve yürümeye devam ettiğini anlattı. Emir Mahmud bir süre sessiz kaldı. Sonra yalnızca bir cümle söyledi. "Bu evde insan yüzüyle değil, özveriyle değerlendirilir." Ve Leyla, o an yeniden bir yerin içine girmişti. Yalnızca dört duvar arasında değil. Bir başlangıcın, belki de sonunda kendine varacağı bir yolculuğun eşiğine. Ve ilk kez kalbinin içinde bir yerin ısındığını hissetti. Leyla, başını yastığa koyduğunda karanlık değil, tuhaf bir hafiflik eşlik ediyordu ona. Bu oda ne kadar sade olsa da, içinde hor görülmeyen bir insan olarak bulunduğu ilk yerdi. Mavi örtülü yatağın kokusu bile unutulmuş bir huzuru hatırlatıyordu. Pencereden süzülen gece serinliği tenine değil, içine değdi. Gözlerini kapadığında yorgunluğu değil, sanki bir tür yeniden doğuşun başlangıcını hissetti. Sessiz, kimsesiz ama umut dolu. Ertesi sabah, uyanmadan önce bir rüya gördü. Annesi kapının önünde duruyordu. Elinde eski tığ işi mendili vardı. Gülümsedi sadece, hiçbir şey demedi. Ama o sessizlik, Leyla'nın kalbindeki en güçlü cümleydi. Uyandığında Turayya odanın kapısını hafifçe araladı. "Yeni bir sabah," dedi. "Ve sen, hala buradasın." Leyla kalktı, aynaya yürüdü. İlk kez, yara izine bakmadan önce gözlerine baktı. Ve kendi kendine fısıldadı. "Ben buradayım, hala buradayım." Yatağında gözleri kapalıydı Leyla'nın. Ama içindeki bir şey hareketlenmişti sanki. Belki adı umuttu. Belki de gecikmiş adaletin sessiz bir yankısıydı bu. Ne olursa olsun, artık başlamıştı, yeni bir sayfa. Kapıların kapanmadığı,
yüreklerin kilitlenmediği bir evde. Emir Mahmud çok konuşan biri değildi. Onun yerine davranışları dile gelirdi. Sadelikle, vakarla. Leyla onu ilk gördüğünde anlamıştı. Gözlerindeki hüznün ardında, suçlu değil ama hayatta gömülmüş bir kadının izi okunuyordu. Sırf yüzü değişti diye değil, görülmediği, duyulmadığı için gömülmüştü o kadın. Ertesi sabah, Emir mühürlü bir mektubu Bağdat'a yolladı. Orada yaşayan meşhur cilt hastalıkları uzmanı tabip Ebu'l-Yusr el-Bağdadi'ye, aynı zamanda kuzeydeki bir şehre ikinci bir elçi gönderildi. Efsanevi şifacı, kralların evlatlarını ballı, güllü yağ karışımlarıyla iyileştiren Rumen hekime ulaşsın diye. Leyla bu çabanın hiçbirine tanık olmadı. Tedavi her zaman sessizce geldi. Küçük cam şişelere konmuş, altın yaldızlı ahşap kutularda saklanmıştı. Her gece, hizmetkarlar uyuyunca Turay'a usulca girer, kremi avuçlarına alır, yüzüne sürerdi. Emir Mahmud ise bunu yakından takip ederdi. Bizzat sormazdı ama her gün, iltihap azaldı mı, diye haber yollardı. Günler geçti, haftalar birbirini kovaladı. Ama odadaki ayna hala gri bir örtüyle kaplıydı. Leyla, yüzüne bir kez daha bakma cesaretini bulamamıştı henüz. 3. ayın başında, rüzgarla karışan portakal çiçeği kokularının arasında, sabah erken bir vakitte, yüzünü limon çiçeğiyle kaynatılmış gül suyuyla yıkarken kapı aralandı. İçeri sessizce Turay'a girdi. Kelimeleri birer yaprak gibi, Leyla'nın yeniden açan baharı için sererek. O sabah sarayın narenciye ve Yasemin kokulu bahçesi, doğanın da Leyla'nın dönüşümünü kutladığını fısıldar gibiydi. Sarı limon yaprakları, sabah esintisiyle hafifçe titriyor. Nar ağaçları şeffaf gölgelerle zemini boyuyordu. Mermer oturma köşesinin yanında, fıskiyeden yükselen su sesiyle sarayın kalbi gibi atan havuzun kıyısında Leyla oturuyordu. Elinde tuttuğu kitap, zamanla sararmış ama kelimeleri hala canlı olan bir metindi. Sayfalarını çevirirken her satır, sanki geçmişten bugüne köprüler kuruyordu. Her cümleyle birlikte içindeki sessizlik biraz daha çözülüyordu. Artık sadece hayatta kalmaya çalışan bir kadın değil, anlam arayan, düşünen, öğrenen bir kadındı. Az ileride, Emir Mahmud birkaç saray görevlisiyle alçak sesle konuşuyordu. Ancak arada bir bakışlarını Leyla'ya yöneltiyor. Onun sarı ışıltılı abasında, rüzgarla hareket eden saçlarında içten bir dengeyi seyrediyor gibiydi. O, güzelliği ilk görenlerden değil, yeniden yeşeren bir ruhun ışıltısını fark edenlerdendi. Tam o anda Leyla başını kaldırdı. Emir'le göz göze geldiklerinde, karşılıklı bir tebessüm geçti aralarında. Bu gülüş, geçmişte kaybedilen nice kelimenin yerini alan suskun bir anlaşma gibiydi. Saygıyla, sabırla, zamanla inşa edilen bir köprünün ilk adımı. Ve sanki her bakışıyla, Leyla'nın gözlerine olmayanı değil, var olanı hatırlatıyordu. Emir Mahmud'un gösterdiği ilgi ölçülüydü. Ne haddini aşıyordu ne de dikkat çekici bir aşikarlık taşıyordu. Bazen güzel kokulu bir yağ, bazen nadir bir kitap, bazen de saray mutfağından gelen taze bir tatlı. Her biri, Leyla'ya hayatının hala değerli olduğunu fısıldayan sessiz işaretler gibiydi. O öğleden sonra, sarayın doğu kanadında düzenlenen o meşhur davet başladı. Emir, davetiyeleri yalnızca soylulara değil, tüm saray halkına da ulaştırmıştı. Böylece herkes kendini kıymetli hissedecekti. Leyla, yeşil pamuklu abasını giydi. Sade ama zarif bir seçim. Siyah saçlarını kulaklarının arkasına usulca toplamıştı.
Sessizce hizmetkarların arkasında beklerken, Emir'in bakışları onu buldu. Göz göze geldiler. Emir, yalnızca kısa bir baş hareketiyle onu öne davet etti. Saray protokolünde alışık olunmayan bir zarafetle. Leyla bir an durakladı, geri çekildi. Fakat gözlerindeki kararlılıkla karşılaşınca bu çağrının bir lütuf değil, bir takdir olduğunu anladı. Ve başını eğerek öne doğru yürüdü. Onun için ayrılan koltuğa oturdu. Yemeğin başlamasıyla birlikte salon, tarçınla kokulandırılmış pilavlar, balla pişirilmiş kuzu etleri ve nar şerbetiyle doldu. Yemekten sonra pencerelerin kenarında fısıltılar başladı. Turayya başka bir hizmetkarla konuşuyordu. "Gördün mü, nasıl bakıyor ona?" Öbürü başını eğip hafifçe gülümsedi. Leyla artık bir hizmetçi değil. O neredeyse bir hanımefendi. Fısıltılar sarayın duvarlarında yankılandı. Bir hizmetçiye aşık olmak mı diyenler oldu. Ama o, sıradan değil, diyenler daha çoktu. Yüzüne yeniden hayat veren de zaten oydu, dediler. Emir bütün bu dedikoduları işitiyordu. Ne reddetti ne de açıklama yaptı. Yalnızca bakışlarında durmadan bir ima taşıyordu. Bazı insanlar güzelliği değil, sabrı sever. Bir cuma akşamı, ay gümüş gibi saray duvarlarına vururken, Leyla beyaz bir duvakla sarayın iç avlusuna girdi. Ne altınlarla süslüydü ne de kalabalığın gürültüsüne ihtiyacı vardı. Onun gelişi bir zaferdi. Yalnızca kalbinin değil, onurunun da. İnci gibi dizilmiş lambaların arasında yürürken gözleri nemliydi ama içi sakindi. Elini uzatan Emir Mahmud'un bakışlarında, ona geçmişini hatırlatacak tek bir gölge yoktu. Sadece şimdiye, sadece kadın olarak yeniden doğmuş bir insana bakan bir şefkat vardı orada. Düğün sadeydi. Ama Leyla için en görkemli olan buydu. Çünkü bu kez sevilmenin ardında çıkar yoktu. Onu güzel olduğu için değil, sabrettiği, sustuğu, dimdik durduğu için seviyordu. Emir, önünde değil, onunla birlikte yürümeyi seçmişti. Ertesi sabah, sarayın iç bahçesinde kuş cıvıltıları yankılanırken Leyla, avlunun ortasındaki nar ağacının altında oturuyordu. Artık ne geçmişten kaçan bir kadın ne de sadece şifalanan bir yüzdü. O şimdi yaşayan bir hikayeydi. Küllerinden doğan biri olarak. Ve içinde artık bir soru yoktu. Yalnızca minnet. Yalnızca şu cümle vardı. Her yara bir isim taşır. Benim adım Leyla. Leyla'nın ilgisini gören Emir Mahmud, artık zaman zaman onu yanına çağırıyor, edebi konularda onunla sohbet ediyor. Okudukları ya da dinledikleri hakkında fikrini soruyordu. Onun zekası, söz söyleme becerisi ve çektiği acılardan doğan hikmeti, Emir'i hayrete düşürmüştü. Bir akşamüstü, Leyla arka bahçede papatya toplarken Turayya nefes nefese koşarak geldi. "Leyla, Emir seni şimdi hemen iç kanatta görmek istiyor." Leyla telaşla abasını toparladı. Kalbi küt küt atarak içeri girdi. Odaya adım attığında Emir ayakta duruyordu. Loş mum ışığı yüzüne yumuşak bir ifade veriyordu. Önünde küçük bir masa, üzerinde menekşe çiçeği ve bir tabak hurma vardı. Hiçbir giriş cümlesi olmadan konuştu. "Leyla, bu saraya kırık geldin. Ama şimdi karşımda duruyorsun, güzelliğin geri dönmüş. Artık seni bir hizmetkar olarak görmüyorum." Leyla'nın kalbi hızla çarpıyordu. Ne demek istediğini tam anlayamıyordu. Gözleri mahcuptu. Ama bakışlarında şaşkınlık da vardı. Emir devam etti. Sesi sakindi.
Seni eşim olarak istiyorum. Bu sarayın hanımı olarak. Leyla şaşkınlıkla elini göğsüne koydu. Sanki dizlerinin bağı çözülecek gibiydi. Ben mi? Ben boşanmış bir kadınım. Yüzümde hastalık izi vardı. Sana hiçbir şey getirmedim. Emir gülümsedi. Hayır Leyla. Bana her şeyi getirdin. Beni dürüstlüğünle, sabrınla, kalbinin temizliğiyle buldun. Aynalar seni tarif etmeye yetmez. Ben bir süs değil, omuz omuza yürüyebileceğim bir kadın arıyorum. O gece Leyla, Rabbine secdeye vardı. Ağlayarak, nasıl şükredeceğini bilemeden. Üstü başı dağınık, giysilerinin kenarları yırtıktı. Eskiden hizmetkarları ve tüccarları titreten o heybetten eser kalmamıştı. Salman, saraya korkuyla ve sendeleyerek girdi. Sanki yüzme bilmeden denize düşmüş gibiydi. Salonu derin bir sessizlik kaplamıştı. Attığı her adım utanç veren bir yankı bırakıyordu. Etrafına bakındı, gözleri bir sağa bir sola kaydı. En önde, meclisin başında Emir Mahmud duruyordu. Ancak yalnız değildi. Yanında duran kadın, dimdik duruşuyla bir kılıç kadar mağrur. İpekten işlenmiş elbisesiyle dolunay gibi parlaktı. Saçları gece gibi uzun ve serbestçe omuzlarına dökülüyordu. Bu kadın Leyla'ydı. Salman'ın gözleri büyüdü. Ona uzun uzun baktı, dili tutulmuş gibiydi. Geriye bir adım attı, alçak bir sesle fısıldadı kendine. Bu Leyla olamaz. Ama gerçek, yalanlarla örtülemeyecek kadar açıktı. Emir kararlı bir sesle sordu. Sen de kimsin? Salman titrek bir sesle cevap verdi. Ben Salman. Şehrin eski tüccarlarındanım. İşlerim kötüye gitti. Size sığınıyorum efendim. Emir, bir an Leyla'ya baktı. O ise yalnızca gözleriyle, izin ver, bu sözü ben alayım, dercesine başını hafifçe eğdi. Leyla bir adım öne çıktı, Salman'ın tam karşısına geçti. Salman gözlerini kaçırdı, ona bakamadı. Leyla sakin ama sert bir ses tonuyla konuştu. Salman, beni hatırlıyor musun? Salman yavaşça başını kaldırdı. Kelimeler boğazında düğümlendi. Ben senin eşindim. Yüzüm hastalıkla değiştiğinde beni terk ettin. Bakışlarımdan, oturuşumdan, varlığımdan korktun. Evinden, kalbinden sürdün beni. Salman mırıldandı. Leyla, ben aptallık ettim. Leyla sözünü kesti. Hayır, sen acizdin. O gün acım yüzümde değildi, onurumdaydı. Ama sen beni hayata döndüren bir yolculuğun başlangıcı oldun, dedi Leyla. Salman başını öne eğmişti. Tüm günahlarımı kabul ediyorum, dedi titreyen sesiyle. Ama şimdi ne bir yuvam var, ne de param. Kaybolmuş bir adamım. Beni affet. Yardım et bana. Leyla, Emir'e döndü. Müsaade eder misiniz? Ona ben cevap vereyim. Emir başını eğerek onayladı. Leyla adım adım Salman'a yaklaştı. Gözlerinin içine baktı. Ve sesi öyle kararlı, öyle unutulmazdı ki. Beni çirkin görmek istemedin. Ama asıl senin çirkinliğin içindeymiş. Küçücük bir evden beni kovmak istedin. Ama Allah beni öyle bir saraya yerleştirdi ki kapısı kapanmaz. Hastalığın güzelliğimi yok edeceğini sandın. Ama kader onu geri verdi. Ve sana da kendi çirkinliğini gösterdi. Benden bir şey istiyorsun, öyle mi? Ben de sana yalnızca bir şey vereceğim.
Hayatın boyunca unutamayacağın bir ders. Sonra başını çevirdi, sarayın muhafızlarına seslendi. Onu dışarı alın. Çünkü kalbi merhamete aç olana ekmek verilmez. Salman donmuştu. Ne konuşabildi, ne kıpırdayabildi. Gözlerinden çaresiz bir pişmanlık süzülüyordu. Yavaşça, sendeleyerek çıktı. Sarayın kapısından geçerken bir hizmetkar başka birine eğildi ve fısıldayarak: "Zamanında çarşının efendisiydi. Şimdi, zulüm ettiği kadının önünde dileniyor." Ama Leyla, gözlerde büyüdü. Çünkü sadece sarayın hanımı olduğu için değil, kendisini ezen adamın karşısında dik durmayı bildiği, başını eğmeden adaletle konuştuğu için. O akşam, Leyla balkonunda oturdu. Gözleri gökyüzünde, kalbi minnettarlıkla doluydu. İçinden şöyle fısıldadı: "Allah'ım, bana nasıl ki adaletle karşılık verdin. Benden sonra her mazluma da böyle merhamet et. Zira sen ne unutursun, ne de boşuna gözyaşı döktürürsün." Ve böylece, onun sonu bir başlangıç oldu. En büyük çöküşü, onuruna çıkan bir yolculuktu. Ve Salman'ın pişmanlığı, bir ömre sığmayacak kadar büyük bir ders olarak kaldı. İnsan, en çok terk edildiği yerde kendine döner. Ve kendine dönen her yürek, kaderin haritasını yeniden çizer.